Bir diğer haberimiz Doktor Öz ve Ermeni mahallesindeki paylaştığı video tartışması. Şimdi Amerika'da hem sağlık politikalarını hem de diaspora siyasetini doğrudan etkileyen bir başka tartışmaya geçiyoruz. Amerika'da Medicare ve Medicaid hizmetleri direktörü olarak görev yapan Mehmet Öz, Los Angeles'ta yaptığı bir ziyaret sırasında paylaştığı video nedeniyle ciddi bir siyasi ve hukuki krizle karşı karşıya kaldı diyebiliriz. Los Angeles Times'ın haberine göre Doktor Öz kentin Van Nuys bölgesine giderek burada çekilen bir videoyu sosyal medya hesaplarında sanıyorum ki Twitter hesabında paylaştı. Videoda bölgede yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaştığı öne sürülen sağlık dolandırıcılığı yapıldığını iddia eden Öz, bu dolandırıcılık ağının bir bölümünün Rus-Ermeni mafyası olarak tanımlanan organize suç yapılarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Öz'ün bir Ermeni fırınının tabelası önünde durarak arkamdaki yazı ve dil bunun bir organize suç yapısı olduğunu işaret ediyor şeklindeki ifadeleri videonun en çok tepki çeken bölümü oldu açıkçası. Video federal bir kurumun yöneticisi sıfatıyla paylaşıldığı için kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Bu noktadan sonra tartışma yalnızca bir dolandırıcılık iddiası olmaktan çıktı ve siyasi aynı zamanda hukuki bir krize dönüştü. Kaliforniya valisi Gavin Newsom, Doktor Öz'ün açıklamalarını ırksal hedef gösterme ve temelsiz genelleme gibi nitelendirdi. Newsom ofisi Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruda bu tür ifadelerin Ermeni Amerikalıların sağlık hizmetlerine erişimini olumsuz etkileyebileceğini ve medeni hak ihlali oluşturabileceğini savundu. Tabii ki Ermeni toplumunun da tepkisi sert oldu. KPBS ve yerel Ermeni medya kuruluşlarına göre de birçok sivil toplum kuruluşu Doktor Öz'ün kullandığı dilin bir etnik grubu organize suçla özdeşleştirdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu altını çizdiler. Bazı temsilciler ise Öz'ün Türk kökenine ve geçmişte Ermeni soykırımı konusundaki tutumunu atıf yaptılar ve bu söylemin tarihsel bir hassasiyeti de tetiklediğini iddia ettiler. Doktor Öz ise kendisine yönetilen suçlamaları tabii ki de reddediyor ve Anadolu Ajansı'na göre Öz'ün yaptığı açıklamada amacının herhangi bir etnik gruba hedef almak asla olmadığını, Medicare ve Medicaid sistemini istismar eden büyük ölçekli dolandırıcılık ağlarıyla mücadele etmek zorunda olduğunu söyledi. Doktor Öz, Kaliforniya'daki bakım evleri ve sağlık hizmetleri üzerinden yürütülen sahtekarlığının belgelerle sabit olduğunu ve siyasi bir tartışmanın parçası olmak asla istemediğini vurguladı. Peki Cumhuriyetçi cephe bu konu hakkında ne söylüyor? Doktor Öz'e güçlü bir destek var diyebilirim. Amerika merkezli muhafazakar yayın organlarına göre de Cumhuriyetçi siyasetçiler Medicare dolandırıcılığının uzun süredir bilinen bir sorun olduğunu ve Doktor Öz'ün federal fonları korumaya çalıştığını savundu. Trump da bu çerçevede Kaliforniya'da milyarlarca dolarlık kamu kaynağının suistimal edildiğini ve Doktor Öz'ün bu yapılarla mücadele ettiğini ifade etti. Cumhuriyetçilere göre yaşananlar etnik hassasiyetlerden ziyade büyük bir yolsuzluk dosyasının üzerine örtülmeye çalışılması diye yorumlanıyor. Demokratlar ise tamamen zıt bir noktada duruyorlar her konuda olduğu gibi. NPR ve yerel Kaliforniya medyasına göre demokrat liderler dolandırıcılıkla mücadelenin etnik referanslarla yapılamayacağını, bu tür söylemlerin toplumsal gerilimi arttıracağını savunuyor. Ermeni sivil toplum kuruluşları da benzer şekilde suçla mücadele gerekçesiyle bir topluluğun hedef gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu söylüyorlar. Peki bu tartışma Türkiye ve Türk kamuoyu açısından ne anlama gelir? Euronews ve bölgesel analizlere göre Doktor Öz'ün Türk kökenli olması, Türkiye'de Amerika'daki Türk asıllı bir yetkilinin diaspora siyasetinin merkezine çekilmesi şeklinde yorumlanıyor. Ermeni diasporası ise Öz'ün kimliği ve söylemleri üzerinden tepkisini daha da sertleştiriyor. Ekonomik boyuttaysa yerel basına konuşan bir işletme sahibi var ve videonun çekildiği bölgede bazı Ermeni işletmeleri sosyal medya tepkileri sonrası müşteri kaybı yaşadıklarını ifade ediyor ve bir işletme sahibinin satışlarında %30'a kadar düşüş olduğunu söylüyor. Özetle Los Angeles Times'ın vurguladığı gibi bu kriz yalnızca bir sağlık dolandırıcılığı iddiası değil, aynı zamanda etnik söylem, diaspora siyaseti ve federal yetkililerin kullandığı dilin sınırları ile ilgili daha geniş bir tartışmayı tetiklemiş durumda olabileceğini söylüyorlar. Gözler şimdi hem Adalet Bakanlığı'nın atacağı adımlarda hem de Doktor Öz'ün hakkında açılması beklenen hukuki süreçte gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Peki size bir sorum var ve yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce Doktor Öz'ün açıklamaları bir güvenlik uyarısı mı yoksa bir siyasi açıklama hatası mı? Yorumlarda buluşalım.